Herkese merhaba. Bugün masamın yönünü değiştirdim. Ancak çekim yönümü bozamadım ışıktan dolayı. Biraz bu şeye benzedi. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Geçenlerde çok güzel bir soru geldi. Panik atak sürecini ya da işte bunun gibi sıkıntılı süreçleri iş hayatında nasıl yönettiniz diye bir soruydu. Bu soru benim çok hoşuma gitti bu arada. Birkaç şeyi fark etmeme sebep oldu. Videoda bunlardan bahsedeceğim. Ben işe başladığımda henüz pandemi dönemi bile değildi ve benim işim çok yoğun bir iş. Sürekli bilgisayar başındayım. Hafta sonları dahi çalışabiliyorum bazen. İlk yıllarda işi öğrenme sürecindeyken sıkıntılı bir dönemimde belirli fiziksel belirtiler yaşadım. Ancak ben o zamanlar panik atak, anksiyete gibi tanımlamaları bilmediğim için bu yaşadığım durum ilerlemedi. O dönemde aile hekimime danıştım. Strese bağlı vücudumun belirli tepkiler verdiğini belirtti ve antidepresan yazabileceğini söyledi. Ben de tabii ki ilaca her zaman karşı olduğum için hemen elimin tersiyle ittim ve benim şikayetler geçti gitti. Gerçekten bir hastalık olmayınca ben o dönemlerde sallamamıştım. Sonrasında çenemle ilgili problemler yaşadım. Çünkü bende çok fazla diş sıkma olmaya başladı. Yine bu yoğun iş temposuyla ortaya çıkan bir şey. Sabah erken kalkıyorum, akşam geç geliyorum. Ya trafikteyim ya da mesaideyim ve o dönemde çok fazla diş sıkıyordum. Yani bir türlü azalmıyordu bende bu durum. Ben de o dönem dişçiye gittim. Sert plak verdi ancak plakta eşitsizlik olduğu için yani ağzımı kapattığım zaman sağ ve solda eşitsizlik olduğu için sağ tarafa daha fazla yük bindi ve ben bu plağı 10 gün kullandım. Bunun sonrasında çene eklemimde travmaya bağlı olarak sorun gelişti arkadaşlar. Yani aslında yanlış tedaviye bağlı bir sonuç oldu. İş hayatında da her zaman şöyle bir insan oldum. Nötr. İş benim için farklı bir yerde, farklı bir konumda. Ben öğreniyorum. Zorluklar da olacak. Bu sürecin bir parçası şeklinde bakarak aslında ben iş hayatını bambaşka bir yere koymuştum. O nedenle özel hayatımı iş hayatıma yansıtmamayı her zaman tercih ettim. Belki bir iki istisnası olabilir. Sonuçta insanız çok şükür. Bunu yerine getiremeyeceğim çok büyük sorunlarım da olmadı. Velhasıl arkadaşlar panik atak ve anksiyete süreçlerini yaşamaya başladıktan sonra yine çalışma hayatıma devam ettim. Ancak burada benim fark ettiğim önemli nokta şu oldu. Ben hiçbir zaman mesaideyken atak geçirmedim arkadaşlar. Mesela bunu fark ettiğimde bana çok ilginç geldi. Tabii ki ufak tefek çok fazla önemsenmeyecek rahatsızlıklar yaşadım. Fakat ben şundan bahsediyorum. Hani o çarpıntı dediğimiz en temel belirti vardır ya. Ben hiçbir zaman o raddeye gelmedim. Bunu yaşayan çok kişi olduğunu biliyorum. Hatta işe gidemeyenler ya da erkenden çıkıp eve gelenler oluyor. Bunu biliyorum. Bende böyle bir şey olmadı. Bu da aslında bir şeylerin göstergesi. Şöyle ki ataklarım gelir mi, şu olur mu, bu olur mu diye içimden geçirmedim arkadaşlar. Bence bunun etkisi var. Çünkü bunu düşünecek zaman bile yoktu. Başlıyordum mesaiye, başından bile kalkamıyordum. Bazen aralarını zor veriyordum. Yani aklımın ucuna bile atağın ağzı gelmiyordu. Ne zamanlar oluyordu derseniz, daha çok uzanma modundayken, çok fazla telefona baktıysam bu zamanlarda beni yokluyordu. O zamanlarda boş kalıyordum ve birazcık kendimi dinliyordum açıkçası. Neyi çok fazla önemserseniz, neyin üzerine düşerseniz, neye çok fazla dikkatinizi verirseniz bence onu yaşama ihtimaliniz o kadar artıyor. Çünkü kaçma modunda oluyorsunuz. Bir diğer konu, eğer siz iş hayatında bu sıkıntıları yaşıyorsanız veya yaşamaktan kaçınıyorsanız ne yapılabilir? Tabii ki İzzet Güllü'nün her zaman videolarını izlemeye devam edin. Telkinleri alın. Şunlarla da desteklemenizi ben öneririm. Yaptığınız iş ne olursa olsun işinize sıkıca sarılmaya çalışın. İşle ilgili yeni şeyler öğrenin, araştırın. İşinize kafa yorun. Mesela ben mesai dışında da bazen çok fazla düşünüyordum. Şunu nasıl yapabilirim diye. O zamanlarda da arkadaşlar kafam başka bir şeyle meşgul olduğu için yine ataklar beni hiçbir zaman yoklamıyordu. O nedenle siz de böyle yapabilirsiniz. Yani işinize tamamen kanalize olun. En iyi şekilde yapmaya çalışın. Yeni şeyler öğrenin. Gerçekten o işin hakkını verin arkadaşlar. Bir de erken kalkma alışkanlığını mutlaka edinin. Ben bunu çok fazla yerine getiremiyordum maalesef. Ama yerine getirdiğim nadir dönemlerde bunun çok faydasını görüyordum. Gün çok verimli geçiyordu. Bunları mutlaka siz özellikle sıkıntınızın çok fazla olduğu dönemlerde önem verin. Erkenden uyanın. Bir kendinize gelin. Bir açma germe yapın. Günlük telkininizi alın. Etrafı toplayın. Yapılacak işler varsa yapın vesaire.
mesaiye o şekilde başlamaya çalışın. Gidebiliyorsanız mesaiden önce yürüyüşe gidin. Gidemiyorsanız, böyle bir fırsatınız yoksa mesai sonrasında mutlaka yürüyün. Yürüyüş yapmak çok önemli. Yürüyüşünüzü yeşillik alanlarda, ağaçlık yerlerde veya deniz kıyısında yapabilirsiniz. Hatta bir yerde oturun, gidin dışarıya kitabınızı alın, kitap okuyun, gökyüzünü izleyin. Gökyüzü her yerde var. Tamam, deniz olmayabilir ama gökyüzünü mutlaka izleyin arkadaşlar. Çok güzel bir iç huzur, bir dinginlik veriyor insana. Binaların içine tıkılıp kaldık ama doğayla ne kadar vakit geçirirsek o kadar iyi. Buna ek olarak egzersiz yapmak da çok önemli. Ben birkaç senedir düzenli olarak fitness'a gidiyorum. Spor benim hayatımda her zaman vardı ama fitness'ın yeri biraz başka arkadaşlar. Çünkü ağırlıkla spor yapıyorsunuz ve o biriken enerjiyi attığınızı hissediyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken sakatlanmamaya dikkat edin. Belinize, omurganıza dikkat edin. Yani öğrenerek, araştırarak doğru formda spor yapın. Pilates olabilir, yoga olabilir, fitness olabilir. Ben şeyden bahsediyorum. Tempolu yürüyüşün yanında ek olarak bir egzersizden daha bahsediyorum. İş hayatında ne kadar yorulursanız yorulun, egzersizinizi yapın arkadaşlar. Çünkü beden yorgunken zihni yormak gerekiyor. Zihin yorgunken de bedeni yormak gerekiyor. Yani ikisi de o şekilde dinleniyor. Siz bedeni yorarken zihin dinleniyor. Zihni yorarken de bedeni dinlendirmiş oluyorsunuz. İşten eve geldiniz, oturdunuz kaldınız telefonun başına. Bu bir dinlenme değil. Gerekirse evi toplamanız, hemen bir yürüyüşe gitmeniz, spora gitmeniz gerekiyor. Zihin bu şekilde dinleniyor arkadaşlar. Bunu İzzet Hoca da zaten özellikle vurguluyor. Mesela bir videosu var, 3 egzersiz videosu. Eklemleri hareket ettirmek, nefes egzersizi, bunları gösteriyor. Bu videoyu da izleyebilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Hareket etmek bizim doğamızda var aslında ama biz hareket etmiyoruz. Özellikle masa başı işindeyseniz mesai dışında hareket edin arkadaşlar. Mümkün olduğunca sağlığınız, bedeniniz el verdikçe işleyen demir ışıldar. Eğer bedene dayalı bir iş yapıyorsanız da eve gelince kitap okuyabilirsiniz. Yabancı dil öğrenebilirsiniz. Yani aslında beyninizi yormak dediğim durum. Çok daha gece rahat uyumanızı ve daha dinlenmiş bir şekilde yeni güne uyanmanızı sağlayacak. Kahve içiyorsanız kahveyi azaltmanızı öneririm. Bence hem uyku düzenini etkiliyor hem de sıkıntılı süreçlerde olumsuz etkisi olabiliyor. Örneğin sizde çarpıntıyı artırabilir veya tetikleyebilir. En azından hani günde birkaç tane içmemeye çalışın derim ben. Bir de kendinizde geliştirin arkadaşlar. Her ne konuda olursa olsun. Yani yeni bir hobi edinebilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Yeteneğiniz olmasa bile hiç önemli değil. Bir şeyler araştırmak, tarih okumak, yabancı dil öğrenmek, gitmediğiniz bir yere gitmek, gitmediğiniz bir yoldan gitmek, insanlarla sohbet etmek, insanlara güler yüz göstermek ve en önemlisi psikolojinin P'si ile ilgili bütün sayfaları, takip ettiğiniz ne varsa hepsini takipten çıkın, hepsini engelleyin. Sosyal medyada, televizyonda çok fazla vakit geçirmeyin. Özellikle sosyal medyada. Elinizde telefonu alıp saatlerce telefonun başında durmayın. Bunu belki yapmak zor gibi gelebilir ama zor görürseniz zaten zor olur. Yani gözünüzde büyütmeyin. Bunun yerini dolduracak başka daha güzel şeyler buldukça size gereksiz geldiğini fark edeceksiniz. Lütfen sosyal medyaya, telefona birazcık ara verin. Sadece gerekli olduğu zamanlarda bakın. İş hayatında da, kendi özel hayatınızda da bunun faydasını çok göreceğinizi düşünüyorum. Gözlerinizi boş yere yormayın arkadaşlar. Yani eskiden bu sıkıntılar neden yoktu diye düşünüyorum. Özellikle köy yerlerinde. İnsanlar bağda bahçede çalışıyordu. Yorgun bitkin yatağa giriyordu. Hiçbir şey düşünemeden uykuya dalıyordu. Biz mümkün olduğunca bedeni yoracağız, beyni yoracağız ve kendimizi dinlemeyeceğiz arkadaşlar. Her şeyi normalleştirmeye çalışacağız. Olabilir deyip geçeceğiz. İş hayatında sıkıntılar yaşıyorsanız bunlara da olabilir deyip normal görmeye çalışın. Bu zamanla olacak bir şey. Yani birden olmayacak ve bunu bir süreç olarak görmeyin lütfen. İzzet Güllü'nün özellikle size uygun olan videolarını izlemeye devam edin ve bu videolara ders gibi çalışın. Eminim ki sizde de bir şeyler oturduktan sonra yavaş yavaş bu sıkıntılar da azalacaktır. Hepsi zamanla olacak arkadaşlar. Ben şanslıydım. İş hayatında atak yönünden bariz bir sıkıntı yaşamadım. Yaşayabilirdim ama hiç aklıma bile gelmedi arkadaşlar. Buradan pay biçin. Demek ki yokmuş gibi yaşayınca hakikaten de yok oluyor. Yani başka sağlık problemleri yaşasam bile hiçbir zaman bunu büyütmediğim için, bunu yine aslında içten içe normal gördüğüm için, çünkü çok yoğun bir tempom vardı ve bunu ona bağladığım için, yani bir nedene bağladığım için, evet ben şu anda bu sıkıntıyı yaşıyorum ama benim iş hayatım yoğun, stresli gidiyor ve vücut da tepki veriyor. Biraz azalt diyor, biraz mola ver diyor. Böyle düşündüğüm için bu durum herhangi bir atağa evrilmedi arkadaşlar. Bir de mental olarak eğer çok yorulduysanız
hissediyorsanız ve vücudunuz çok fazla tepki veriyorsa mümkünse biraz izin alın arkadaşlar. Ücretli ya da ücretsiz izin alabiliyorsanız alın. Umuyorum ki bu yayın size çok faydalı olur. Aslında her şey bir bütün ama bu bütünü sağlamak hiç de zor bir şey değil. Başta zorlanarak bile olsa yapın. Zaten rutininiz haline gelecek ve sizin normaliniz olacak ve en önemlisi normalleştirebildiğiniz kadar her şeyi normalleştirmeye çalışın ve her şey olabilir deyin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.